24 Ocak 2014 sabah saat 8'de yatağınızdan kalktınız ve en sevdiğiniz oyunu oynamak için bilgisayar başına oturdunuz. Oyunu açtığınızda karşınıza bir duyuru geldi. O an büyük bir hayal kırıklığı yaşadınız. Çünkü belki de yıllardır oynadığınız oyunun Mart sonunda temelli olarak kapanacağını öğrendiniz. İnanılmaz bir üzüntü hissederdiniz, değil mi? İşte ben tam olarak bunu yaşadım. Yıllardır oynadığım MMO oyunu olan Star Wars Clone Wars Adventures oyununun birkaç ay sonra kapanacağını öğrendim. O anki hayal kırıklığım kesinlikle tarif edilemezdi ama o zamanlar bunun neden olduğunu pek anlayamamıştım. O yüzden bugün sizlere birçoğumuzun çocukken oynadığı Clone Wars Adventures oyununun neden kapandığını anlatmaya geldim. Ama bunları anlatmadan önce oyunun yapılış sürecine bir göz gezdirelim. Yıl 2009. Star Wars Clone Wars dizisi animasyon kalitesiyle ve yeni karakterleriyle tüm dünyada büyük bir etki yaratmıştı. Özellikle çocuk ve genç izleyiciler tarafından ciddi bir hayran kitlesi oluşmuştu. Bu noktada devreye Sony Online Entertainment girdi. Bu dönem MMO türünün altın çağıydı. World of Warcraft milyonlara hitap ediyor. Birçok stüdyo kendi çevrim içi dünyasını yaratmaya çalışıyordu. Şirket o dönem MMO türünde uzmanlaşmıştı ve özellikle Free Realms adlı oyunuyla genç kitlelere ulaşmaya başarmıştı. Free Realms'ta kullandıkları oyun altyapısı onlara büyük bir avantaj sağladı. Aynı motor, aynı sistem ve benzer yapı kullanarak Clone Wars Adventures'ın temelleri atıldı. Oyun teknik olarak karmaşık bir MMO olmasa da görsel sadeliğiyle dikkat çekiyordu. Çünkü hedef kitle çocuklar ve genç oyunculardı. Bu yüzden grafikler fazla detaylı değil ama oldukça renkli ve anlaşılır bir stile sahip. Clone Wars dizisinin animasyon tarzına sadık kalındı. Karakter tasarımları da bu çizgi estetiğe göre uyarlandı. Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker ve Ahsoka Tano gibi karakterler oyuncularla interaktif şekilde oyunda yer aldı. Oyunun resmi lansmanı 15 Eylül 2010'da yapıldı ve sadece bir hafta içinde 1 milyon oyuncuya ulaştı. Star Wars hayranları sonunda arkadaşlarıyla bir araya gelip interaktif bir şekilde Clone Wars evreninde gezebiliyor, savaşabiliyor ve sohbet edebiliyordu. Clone Wars Adventures klasik bir MMORPG değildi. Açık dünyada görev zincirleri, karakter gelişimi veya zindan sistemi gibi öğelerden çok eğlenceye, selleştirmeye ve sosyalleşmeye odaklı bir oyun. Oyuna ilk girdiğinizde sizi Jedi Tapınağı karşılıyordu. Kendi karakterini yaratıyor, saç stilinden zırhına kadar özelleştirilebiliyordu. Herkesin bir evi vardı ve bu ev aynı zamanda sosyal alanıydı. Dilersen içine holotable, droidler, posterler, hatta kendi meditasyon köşeni bile ekleyebiliyordun. Oyuncular onlarca farklı oyun moduna zaman geçirebiliyordu. Örneğin Droid Gunner isimli oyunda uzay gemisinden düşman droidlere ateş ediyordu. Işın kılıcı düellolarından hız ve refleks test ediliyordu. Tower Defense tarzı görevlerle Cumhuriyeti koruyordun. Angry Birds'ten esinlenen Stunt Gungan isimli bir mizah oyunu da vardı. Her mini oyun oyuncuya kredi kazandırıyor ve bu kredilerle yeni kıyafetler, odalar, aksesuarlar alınabiliyordu. Oyundaki çoğu içerik ücretsizdi ama bazı özel içerikler yalnızca Station Cash ile alınabiliyordu. Oyuncular Jedi Tapınağı'nda, Coruscant Meydanı'nda ya da kendi evlerinde bir araya gelebiliyor, sohbet edebiliyor ve yarışabiliyordu. Hatta bazı özel günlerde etkinlikler düzenleniyordu. Mesela Cadılar Bayramı'nda bütün tapınak süsleniyordu. Bu yönüyle oyun yalnızca bir Star Wars deneyimi değil, çevrimçi bir arkadaşlık alanıydı. Clone Wars Adventures tam anlamıyla bir çizgi dizinin dijital uzantısıydı. Diziyi izliyordun, sonra oyuna girip aynı karakterlerle aynı evrende vakit geçirebiliyor. Bu bağ birçok genç oyuncunun bu oyuna duygusal bir şekilde bağlanmasına neden oldu. 24 Ocak 2014 sabahı benim gibi birçok oyuncu oyuna girdiğinde ekranlarında bir mesajla karşılaştı. Oyun 31 Mart 2014 tarihinde kapanacaktı. Bu mesaj milyonlarca oyuncunun çocukluğunun, anılarının ve arkadaşlıklarının sonun habercisiydi. Ama sebebi neydi? 2012 yılında Lucasfilm tüm haklarıyla birlikte Disney tarafından satın alındı. Bu satın alma sadece sinema evreninde değil, oyun dünyasında da dev bir deprem etkisi yarattı. Çünkü LucasArts kapatıldı. Tüm eski oyun lisansları gözden geçirildi. Yeni oyunların yalnızca Disney'in onayıyla ve genellikle EA Games tarafından yapılacağı duyuruldu. Sony Online Entertainment'ın elindeki Clone Wars lisansı da bu sırada iptal edildi. Aynı zamanda Clone Wars Adventures ismini ve ruhunu da Clone Wars adlı animasyon dizisinden alıyordu. Bu dizi oyunun hem içeriğini hem de görsel tarzını doğrudan etkiliyordu. Ancak 2013'te Disney bu diziyi de aniden iptal etti. Yeni bir dönem başlatmak, farklı bir ton yakalamak istiyorlardı. Dizi bittiğinde oyunda içerik kaynağını yitirmiş oldu. Ne yeni karakter gelebilirdi ne de senaryo genişleyebilirdi. Bu da oyunun içeriğini donuklaştırdı. Son olarak Clone Wars Adventures başlangıçta milyonlarca oyuncuya ulaşmış olmasına rağmen 2012'den itibaren aktif oyuncu sayısı hızlıca düşmeye başladı. Bu da tabii ki gelirlerin azalmasına yol açtı. Artık sunucuları ayakta tutmak bile ekonomik anlamda mantıklı gelmemeye başlamıştı. Sonuç olarak Lucasfilm'in satılması, lisans iptalleri, animasyon dizisinin sona ermesi ve ekonomik zorluklar bir araya geldi ve bu sevilen oyunun sonunu getirdi. Görüldüğü gibi Clone Wars Adventures'ın kapanışı hem teknik hem de ticari bir karardı. Oyun bir dönemin, bir kuşağın anılarını ve Star Wars sevgisini
hepsini içinde barındırıyordu. Ancak büyük değişimler, sektör dinamikleri ve lisans problemleri bir araya gelince bu dijital evrenin kapıları ne yazık ki kapandı. Yine de bu oyun sayesinde pek çok oyuncu dostluklar kurdu, hayal güçlerini geliştirdi ve Star Wars dünyasına farklı bir pencereden bakma fırsatı buldu. İnsanlar sevdikleri dizinin dünyasında özgürce dolaşabildi. Hem Jedi olarak hem de klon olarak oynayabildi. Oyun kapandıktan yıllar sonra gönüllü oyuncular, yazılımcılar ve hayranlardan oluşan küçük bir ekip Clone Wars Adventures için bir emülatör yapmaya başladı. Orijinal oyunun kapalı kaynak kodları, sunucu protokolleri ve veri yapıları büyük bir gizemdi. Ekip yıllarca deneme yanılma yoluyla bu sistemleri çözmeye çalıştı. Tabii ki emülatör orijinal sunucu kadar stabil değil ve bazı oyun içi özellikleri desteklemiyor. Ancak ekip hala bu projeyi geliştirmeye devam ediyor. Gönüllü bir ekip olduğu için süreç biraz yavaş ilerlese de şu an oyunun açık betasını oynama şansınız var. Başvurular açıldığında kapalı betasına da katılabilirsiniz. Daha fazla bilgi için açıklama kısmındaki linklere göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Önerilerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere, güç sizinle olsun.